Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti üzerimize olsun. Xiaomi gün geçmiyor ki telefon dünyasına bir bomba bırakmasın. İşte son bombası Mi Note 10. Neden son bombası? Çünkü 108 megapikselle bir anda gözleri üzerine dikti bu cihaz. 108 megapiksel nedir ya bu? 108 megapiksel nedir ya bu arada? Gerçekten ben duyduğumda inanamadım. 108 megapiksel hani 100 megapiksellik formatlar genelde sinema sektöründe kullanılan cihazlarda oluyor. Dijital kameralarda falan oluyor. Hani adamlar sinema sektöründe kullanıyorlar bunu. Sinema filmi çekiyorlar. O kadar kaliteli görüntü demek yani. 100 megapiksellik bir sensörün 100 megapiksellik bir sensörün aldığı görüntü kalitesi o kadar iyi yani. Adamlar sinemada kullanıyor çünkü. Fakat adamlar bunu telefonun içine koymuş ya. İnanamıyorum. 108 megapiksel nedir ya? Neyse videoya geri dönelim. Evet, 108 megapiksellik kamerasıyla bir anda gözleri üzerine dikti dedik çünkü bugüne kadar böyle bir şey yapılmadı. Hani bundan birkaç hafta öncesine kadar 64 megapikselle de gözleri üzerine dikmişti Xiaomi markası. Fakat 108 megapikselle çıtayı çok yükseltti. Yani otomatik olarak telefonu satın alacak bir insana deseniz ki beyefendi bu telefon 108 megapiksellik bir kameraya sahip. Hani bugüne kadar dünyadaki en iyi fotoğrafı çekiyor. Daha iyisi yok. iPhone, Samsung bunun yanında halt etmiş beyefendi. Hani ve fiyatı laba laba laba. Yani bu kadar da ucuz gerçekten. Tutup da Samsung'a, iPhone'a bu kadar para vermeyin beyefendi. 108 megapiksel diyorum. Daha ne diyeyim dese zaten bizim kullanıcımız megapiksel yükseldikçe kaliteli fotoğraf çekiyor anlamını çok fazla benimsediği için otomatikman bu makineyi alacaktır. Sakın yanlış anlaşılma olmasın. Hani megapiksel, 108 megapiksel süper görüntü çeker anlamına gelmiyor. Evet, devasal boyutta bir fotoğraf çekecektir. Fakat çok kaliteli, renkleri çok güzel veren, çok canlı fotoğraf çeken bir sensör olmayabilir. Megapiksel büyüdükçe bunlar da artar diye bir durum yok. 12 megapiksellik bir kamera sensörü belki de bundan çok daha canlı, cam gibi, ayna gibi fotoğraflar çekecektir. İlerleyen zamanda yapacağımız testlerde görmüş olacağız. Bakalım ağababalarına karşı 12 megapiksellik kamera sensörüne sahip, tepe cihazlara karşı 108 megapiksellik sensöre sahip, orta segmentin biraz üstünde olan Mi Note 10 ne kadar başarılı olacak? Aslında başarılı olacaktır diye de düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Kanalda birkaç gün önce yayınladığım bir Redmi Note 8 Pro detaylı karşılaştırması vardı. Fotoğraf karşılaştırması. Note 8 ile Note 8 Pro yani 64 megapiksel ile 48 megapiksel arasındaki kalite farkına bakıyorduk. Hemen bu üstteki linkten ulaşabilirsiniz. Gerçekten detaylı bir karşılaştırma oldu. Aynı karşılaştırmayı bununla da yapacağız. Gerçekten 64 megapiksel farkını ortaya koymuştu. Belki 108 megapiksel de yani bu cihazda farkını çok fazlasıyla ortaya koyacaktır. Tabii hep Xiaomi diyoruz. Hani Xiaomi 108 megapiksel falan diyoruz. Aslında bu kameranın sensörünü Samsung firması yaptı. Yani Samsung firmasını aslında tebrik etmek lazım. Mercimek kadar küçücük, bu kadar küçücük mercimek kadar bir sensörün içine yani bu boyuttaki bir sensörü 108 milyon pikseli sığdırmışlar ve kamera sensörünü yapmışlar. Tabii sensörü yapmışlar. Bunun önündeki lensler de görüntü kalitesinde bayağı önem arz ediyor. Elimdeki versiyon Pro versiyonu. Yani normal versiyona göre bu versiyonda 8 adet lens bulunmakta. Normal Mi Note 10'da ise 7 adet lens var. Yani Pro ile normal Note'un arasındaki bence en büyük fark bu. Tabi hafızada da bir fark var. 256 GB bu. Normal Note 10 128 GB. 8 GB RAM var. Pro'da normal Note 10'da ise 6 GB RAM var. Yani Pro ile normal versiyon arasındaki farklar, bariz farklar bunlar. Bence en önemli fark lens farkı. Tabii en önemli diyorum ama acaba test etmek lazım. 7 lens ile 8 lens arasında keskinlik olarak, detay olarak gerçekten ciddi bir fark var mı? O da tartışılır. Çünkü bunu genelde 8P lens diye lanse etmişler. Hani 8 adet lens var, daha güzel fotoğraf çekiyor gibi bir havası var. Neyse farklar bunlardı. Telefon kamerasıyla neden öne çıkıyor? Neden işlemcisiyle, neden RAM'iyle öne çıkmıyor? Neden hafızasıyla çok fazla öne çıkmıyor? Çünkü bu tarafta biraz orta segmentin üstünde kalan bir cihaz olmuş bu. Yani tepe telefonlardan değil. O halde gelin isterseniz lafı çok fazla uzatmadan çünkü gerçekten 108 megapiksel beni biraz heyecanlandırıyor. Böyle cümleleri peş peşe kurmaya çalışıyorum.
Cümle kurdukça da kurasım geliyor işin açıkçası. 108 megapiksel. Çünkü megapikselle alakalı konuşacak çok şey var. Bakın gene uzattım. Hemen şunun bir kutusunu açalım ve kutusundan neler çıkıyor bir bakalım. Çünkü Xiaomi'lerden çok bir şey çıkmayacaktır. Kutu açması kısa sürecektir. Hemen bir kutusunu açalım ve bakalım. Ondan sonra teknik detaylara girelim. Bu telefonda neler varmış. Evet dostlar, hemen kutuya bakıyoruz. Kutumuz bu şekilde bir kutu. Her tarafında, pardon her tarafında değilmiş. Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Pro. Arka tarafta bir şey yok. Şurada da telefonun bilgileri yazıyor. 8 GB, 256 GB ROM. Evet, durum bu. Hemen şunu ambalajından kurtaralım. Şöyle bismillah diyelim. Telefonu açalım. Telefonumuz bu arada gri, pardon gri nereden çıktı ya? Green deyince yeşil renk. Evet, telefonumuzu şuradan tutup hemen kenara koyuyorum. Hemen kutusundan neler çıkıyor bakıyorum. Evet, büyük ihtimalle kılıf çıktı. Artık Xiaomi'lerde standart hale gelen kılıf. İşte burada nasıl bir kılıf? Şöyle bakalım. Evet, bildiğimiz 10 liralık bir kılıf en azından çıkıyor. Çıkması da bir avantaj diyorum ben. Kitapçıklar falan filan bunları kenara koyuyorum. Ve dediğim gibi Mi Note, dediğim gibi diyorum aslında demedim. Mi Note 10 Avrupa'da Mi Note 10 olarak geçiyor. Fakat Çin'de CC9 yani CC9 olarak geçiyor. İşte bu Avrupa versiyonu, işte bizim ülkemize uygun bir şarj cihazı ve Type-C standart USB kablosu. Ne yazık ki Xiaomi telefonlardan çok da bir şey çıkmıyor. Pardon, Xiaomi telefonların kutusundan çok da bir şey çıkmıyor. En azından kılıf çıkması bir avantaj. Şundan da kurtaralım. Nasıl açalım? Şöyle tutalım. Şöyle çıkartalım. Evet. Enteresan. Buradan da ön tarafa doğru çıkıyor. Tek parça olarak. Böylelikle bunu kenara koymuş oluyoruz. Hemen şuradaki IMEI etiketini de çıkartıyorum. Onu da kenara atıyorum. Ve şöyle telefonumuzun rengine şöyle bir bakalım. Evet. Telefonumuz yeşil renk. Ön tarafı bu şekilde. Edge ekran yapılmış. Samsung Note 10'lardaki gibi. Şöyle Edge ekran mevcut. Arka tarafı da böyle. İşte görüyorsunuz 108 megapiksel. Zaten kamera kendini hemen belli ediyor. Diğerlerine göre biraz daha büyük. Ve ayrı bir yere konumlandırılmış vaziyette. 108 megapikseli de burada görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 adet flash var. İkisi beyaz, ikisi sarı olmak üzere güzel bir renk verecektir. Flashlı fotoğraf çekenler için iyi bir şey olacaktır. Evet, kutusu bu şekildeydi. Gelin isterseniz teknik detaylarına bir bakalım. Bakmadan önce hemen telefonu şöyle bir açalım. Açmak istiyorum. Şuna geçtim. Parmak izimize bakalım. Yani evet, biraz parmağımı bekletmek zorunda kalıyorum. Yani halen fiziksel, eski tip fiziksel parmak izi sensörleri kadar hızlı okumuyorlar. Ama fena değil. Parmağımın her yerini tanıttım. Ve telefonumuz açıldı. Hayırlı olsun. Evet, bildiğimiz Xiaomi işte. Az önce söylediğim gibi gidip 1000 liraya da alsanız, gidip 7000 lira para da verseniz alacağınız telefonun arayüzü işte bu şekilde olacak. Çok da fark yok. Sadece hızında falan bir farklılık olmuş olacak. Peki parmak izini hemen test edelim. Yani çok da hızlı değil. Daha hızlı parmak izli olanları gördüm. Gerçi fena değil ama daha hızlısını da görmüştüm. Tabii ki daha yavaşını da gördük. Bakın. Şurada çıktı. Hemen parmağımı okuttum. Bakın şu işlemi yapmıyor. Yani bir daha göstereyim. Evet. Fiziksel olsaydı hemen bu şekilde açılırdı. Yani dokunmaya açılırdı. Fiziksel olsaydı şu şekilde açılırdı. Fakat burada parmağınızı biraz tutmak zorunda kalıyorsunuz. Fena değil. Çok hızlı değil. Yavaş değil. Çok hızlı değil ama. Yani idare edecek vaziyette parmak izi okuyucusu var diyebiliriz. Gelin teknik detaylara bakalım.
Teknik detaylarda ne gibi özellikleri var bu cihazın? Abi 108 megapiksel nedir ya? Evet dostlar, telefonu kutusundan çıkardık. Peki bu telefonun teknik olarak ne gibi özellikleri var? Onlara hemen kağıt üstünde bir bakalım. Hani neler varmış, bu telefon bize neler sağlıyor, onlara bir bakalım. Fiziksel olarak hemen şöyle göstermeye çalışayım. Telefonumuzun sağ tarafında ses açma kapama ve güç tuşu var. Ve sim kart yuvası sağ tarafında. Sol tarafa çevirdiğimiz zaman hiçbir şey yok. Üst tarafa baktığımız zaman kızılötesi ve mikrofon deliği mevcut. Alt tarafa çevirdiğimizde ise hemen kulaklık girişi zaten gözüme çarpıyor. Bu beni gülümsetiyor. Çünkü kulaklık girişi olması telefonda iyi. Hemen hemen her videomda bunu söylüyorum. Kulaklık girişi olacak arkadaş. Ortada Type-C yuvası. İkinci mikrofon deliği burada ve hoparlör deliği burada. Yani bu telefonda büyük ihtimalle mono hoparlör var. Birazdan ses kısmına geldiğimiz zaman bundan bahsederim. Evet, hoparlör deliği de burada dedik. Ön tarafa baktığımız zaman hemen zaten burada kamerayı görüyoruz. Hemen üst tarafında, yani bundan şöyle açayım, damla çentik var. Hemen kameranın üst tarafında da ayize ızgarası mevcut. Zaten Edge ekranı olduğunu hemen görüyoruz. Güzel, Note 10'lardaki gibi, yani Samsung'daki gibi diyeyim, Note 10 demeyeyim. Samsung telefonların Edge ekranı gibi bir ekranı var. Arka tarafı çevirdiğimiz zaman ana kamera hariç 4 tane daha kamerası var bu cihazın. Hemen altta gene 4 tane flash'ı var. Aslında 2 renk flash var. Beyaz ve sarı. 2 tane beyaz flash, 2 tane de sarı flash var. 4 adet flash'ı olmuş oluyor. Arka tarafında da başka hiçbir şey yok. Parmak izi sensörü zaten şu şekilde ekrandaydı. Şöyle gösterelim bir daha. Ekrandaydı parmak izi. Parmak izi sensörümüz mevcut değil. Fiziksel olarak görünüşü bu şekildeydi ve bu telefon alüminyum kasa, yani plastik kasa falan değil, alüminyum kasa, arkası da cam. Arkası da cam olduğu için bu telefonda NFC özelliği de mevcut. Yani bağlantı olarak baktığın zaman Wi-Fi, Bluetooth zaten var. Kızılötesi az önce söyledim. Üst tarafta kızılötesi portu vardı. Arkası da cam olduğu için NFC özelliği de bu telefonda mevcut. Şimdi fiziksel olarak boyutlarına gelirsek, genişliği 74 mm, yüksekliği 157 mm. Gelelim kalınlığına. Kalınlığı 9.7 mm, yani 1 santim diyebiliriz. Evet, kalın bir telefon. Peki neden kalın? Şu ana kadar videonun başından beri hiç söylemedik. Bu telefonun içinde 5000 mAh'in üstünde 5260 mAh'lik bir pil var. Nasıl? 5000. Bayağı yüksek bir değer değil mi? Hani 5000 mAh'lik bir pil olup da şu kalınlıkta olması bence gayet uygun olmuş. Yani daha da incelemezdi zaten. İncelirse herhalde bayağı bir mühendislik harikası olurdu. Fakat arkadan ve önden Edge ekranı olduğu için eldeki tutuşu gayet güzel. Hani bir problem yok ama gerçekten ağır bir telefon. 210 gramlık bir ağırlığı var diyebiliriz bu telefonun. Hani böyle ben buradayım dedirtiyor telefon elinize aldığınız zaman. Ama tabii 5000'lik bir pil bana göre bütün her şeyi unutturuyor. Kalınlığı da unutturuyor, ağırlığı da unutturuyor. Bu telefonda Qualcomm Snapdragon 730G bir işlemci mevcut. Bu işlemci yeni nesil bir işlemci. Hani baba yiğit telefonlar, tepe telefonlar, amiral gemisi telefonlarda 7 nanometrelik 855 işlemciler varken bunda da 8 nanometrelik 730G bir işlemci var. 8 nanometre olması zaten işlemcinin ne kadar yeni olduğunu hemen çağrıştırıyor insana. Dolayısıyla pil tüketimi de oldukça düşük olacaktır. Bu da 5000 mAh ve 8 nanometrelik bir işlemci yan yana geldiği zaman 2 günü devirecek bir telefon anlamına geliyor. Yani 2 günü şarj etmeden kullanabilirsiniz diye düşünüyorum bu telefonu. Bunun yanında RAM olarak, RAM'e gelmeden önce hemen grafik işlemcisini de söyleyeyim. Grafik işlemcisi Adreno 618. Bir de bu telefonda Game Mode diye bir şey var. Game Mode 2.0 demiş Xiaomi buna. Demek ki Game Mode 1.0'ı falan da vardı bunların. Game Mode 2.0 demiş. Yani oyun oynarken bu telefon daha hızlı çalışacaktır. Yani sizi hiçbir şekilde oyunda üzmeyecektir bu telefon. Mi Note 10'da 6 GB, Pro'da 8 GB. Mi Note 10'da 128 GB hafıza, Pro'da 256 GB hafıza mevcut. Kağıt üzerinde şöyle bir durum da var. 12 GB RAM de demiş, 64 GB hafıza da demiş. Hani ben 64 GB'lığı şu an satışlarda görmedim. 128 ve 256 diye görüyorum.
Ama 64'te var mı yok mu emin değilim işin açıkçası. Kağıt üzerinde burada öyle var gözüküyor ama bilemiyorum. Hele 12 GB RAM olan versiyonunu zaten satışlarda hiç görmedim. Ama kağıt üzerinde burada var gözüküyor. Bunu da hemen yeri gelmişken söyleyeyim. İşlemci tarafı, işlemci, RAM, hafıza tarafı bu şekildeydi. Gelelim ekranına. Telefonumuzun ekranı benim çok sevdiğim Edge ekran. Edge ekran ve AMOLED ekran. Hani bu ikisi bir arada olunca zaten telefon ekranına baktığım zaman benim otomatik olarak hoşuma gidiyor. Herkesin hoşuna gitmeyebilir. Ben Edge ekran seviyorum. AMOLED'in renk sıcaklığı da hoşuma gittiği için bu ikisi yan yana gelince bunun ekranı benim çok hoşuma gitti. Evet, AMOLED ekran, Edge ekran 6.47, 6.5 diyebiliriz biz buna. 6.5 inçlik bir ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü Full HD Plus yani 1080'e 2340, 2360 piksellik bir çözünürlüğü var. Ekran kasa oranı %88. Hani şimdi öyle bir duruma geldik ki eskiden şu ekranı görmüş olsaydık bundan 1,5 yıl önce şöyle bir ekranı görmüş olsaydık vay arkadaş falan ağzımızın suyu akardı. Hani komple ekran incecik çerçeve olmuş. Aslında 2020 yılına geldik. 2020'nin ilk günü bugün. Şu an bu çerçeveler bana biraz kalın geldi. Hani daha ince olabilirdi. %88 ekran kasa oranı var dedik. Ekranımız bu şekilde. HDR10 desteği de ekranda mevcut. Telefonumuzun ses özelliklerine gelince telefonumuzda özel bir ses çipi yazmıyor. Kağıt üzerinde böyle bir özellik yazmıyor ama özel bir ses netliğinden bahsediyor. Yani dışarıya verdiği ses olayı herhalde daha yüksek, daha net bir ses özelliği var ki bundan bahsetmiş. Kulaklık girişi olduğunu zaten az önce söylemiştim. Bunun olması da iyi bir özellik. Ama ses olarak telefonun içinde özel bir ses çipi ben okumadım. Geldik pil durumuna. Pil durumu az önce söylediğim gibi 5260 mAh'lik bir pil var. Hani eyvallah böyle bir pil var fakat bunu nasıl bir adaptörle şarj edeceğiz? Az önce kutusundan gösterdim. Bir şarj cihazı çıkıyor ve büyük bir şarj cihazıydı bu. Fakat o sırada tam özelliklerini size göstermedim. Kutusundan çıkarmadım çünkü. Hemen yeri gelmişken söyleyeyim. İçinden çıkan adaptör 3 amperlik bir adaptör. Hızlı şarj özelliği olan bir adaptör. Kademeli olarak hızlı şarj ediyor. Fakat şu an günümüzde hani çok hızlı şarj özelliği olan cihazlar var. Oppo bunu kullanıyor. Oppo'nun teknolojisinde bu var. Şu an Xiaomi'de böyle bir şarj cihazı ben görmedim. Bundaki şarj cihazı gene hızlı bir şarj fakat kademeli olarak yükseliyor. 3 amperlik bir şarj özelliği olan bir adaptör. Yani 5260 mAh bu. 3 amper şarj adaptörü. Hızlı şarj özelliği var. Yaklaşık 1 saat gibi bir sürede bunu sıfırdan 100'e komple dolduracaktır diye düşünüyorum. Geldik telefonun yaydığı radyasyon olayına yani SAR değerleri. Birçok insan için bu önemli. Ben bunu şimdi aklımda tutamadım. O yüzden ben burada şu an ekrandan okuyarak size söyleyeceğim. Bakalım nasıl bir radyasyon değeri varmış bu telefonun. Şimdi Avrupa Birliği için konuşuyorum. Baş tarafına verdiği SAR değeri 1.107 Watt bölü kilogram. Vücuda verdiği ise 1.392 Watt bölü kilogram. Yani oldukça yüksek. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yani ABD'deki değer ise bu. Baş tarafına 1.19 Watt bölü kilogram. Vücuda verdiği de 1.18 Watt bölü kilogram. Yani 0.8'ler 0.7 değere sahip telefonlar varken 1.3'ler, 1.2, 1.1'ler çok yüksek bir SAR değeri olmuş oluyor. Uzun lafın kısası telefonda çok uzun konuşuyor iseniz bu telefonda kesinlikle kulaklık kullanmanızı size şiddetle tavsiye ediyorum. Yoksa fazlasıyla baş ağrısı yapacaktır bu telefon. Teknik özellikleri saydık. Saymadığımız teknik özelliklerde detaya girmediğimiz ne var? Kameralar var. Kameralara girmedik. Kameraları en sona bıraktım. Çünkü telefonun en önemli olan yeri kameraları. Gerçekten kameralar kağıt üzerinde okunduğu zaman benim üzerine balıklama atladığım bir cihaz oluyor bu telefon. Gelelim kamera özelliklerine. Zaten videonun başından beri söylüyoruz. Ana kamerası 108 megapiksellik devasa boyutta fotoğraf çeken bir kamera. İkinci kamerası 20 megapiksellik geniş açı. Hani geniş açı olması zaten güzel. Bir de bunun 20 megapiksel olması çok iyi olmuş. Bakalım gerçekten çok da detaylı fotoğraf çekecek mi? Bir de üstüne detaylı güzel, renkleri canlı bir fotoğraf çekerse geniş açıda değmeyin keyfimi olacak. O zaman çok çok güzel olmuş olacak. Üçüncü kamerası 5x optik zoom yapabilen 5 megapiksellik bir kamera.
5 megapiksel deyince hani böyle yüzünüz düşmesin. Zaten zoom'a girdiğiniz için obje çok büyük olacak. Obje büyük olduğu için 5 megapiksel de gayet yeterli bir çözünürlük olmuş oluyor. Yeter ki renkleri ve detayları güzel çeksin. Yoksa 5 megapiksel yeterli bir boyut olmuş olacak. Ayrıca 5 megapikselin yanında, yani 5x optik zoom'un yanında 10x hybrid zoom yapıyor. Yani telefon sizi kandırıyor. Diyor ki 10x'e kadar gir arkadaşım diyor. Hiçbir görüntü kaybı olmadan ben sana zoom yapacağım diyor. Sen 10x'e kadar takıl diyor kafana göre. Yani bir problem yok diyor. Ondan sonra da 50x'e kadar dijital zoom yapıyor. Artık 10x'ten sonra diyor ki hani görüntü bozulacaktır. Ben artık daha bir şey yapamam. 50x'e kadar da gidebilirsin diyor ama görüntü bozulacak. Ona karışmam. Fakat bu da bence çok iyi bir şey. 50x'e kadar optik zoom dijital zoom yapabilmesi iyi bir durum. Yani bu tarafta da bayağı güçlü bir özellik olmuş oluyor fotoğraf tarafında. Dördüncü kamerası portre kamerası. Enteresan. Burada da 12 megapiksellik bir sensör kullanmış ve piksel boyutu 1.25 mikrometre. Ana kameranın piksel boyutu 0.8, portre kamerasının piksel boyutu 1.25. Oldukça büyük bir piksel boyutu var. Hani portre tarafında da güzel bir kamera kullanmışlar. Yani şu ana kadar saydığım bütün her şey yani kamera olarak çok yüklü bir telefon. Beşinci kamerası ise makro çekim yapan, yani 1,5 santime kadar bir objenin dibine girebiliyorsunuz. Yani yerde giden bir karınca, bir böcek gördüğünüz zaman yapışın. 1,5 santime kadar girin. Netleyebiliyor ve fotoğraf çekebiliyor. 2 megapiksellik fotoğraf çekiyor. Zaten objenin dibine kadar girdiğiniz için çok büyük bir şey gözükecek bu. 2 megapiksel de burada bence yeterlidir. Yani kağıt üstünde telefonun kamera özellikleri çok iyi. Yani 5 kameranın 5'i de işe yarar özelliklerde kameralar konmuş vaziyette. O yüzden kamera olarak bu telefon olağanüstü bir telefon gibi gözüküyor. Yani ben gerçekten bu detayları okuyunca şaşırdım. Yani kesinlikle iyi ki almışım dedim bu telefonu. İyi ki testlere girecek dedim bu telefon. Çünkü kamera özellikleri, fotoğraf özellikleri harika, harika. Peki video tarafına gelelim. Video tarafında ne yapıyor bu telefon? Video tarafında 4K 30 FPS çekiyor. 60 FPS yok. Full HD 60 FPS var. Yavaş çekimde de Full HD 120 FPS ve 720p'de 240 FPS çekebiliyor. Yani böyle amiral geminin videoda yaptığı özellikler bunda yok arkadaş. Video tarafı biraz geri kalıyor amiral gemilerine göre. Amiral gemisi telefonlara göre video tarafı biraz sönük. Peki ön tarafta ne yapmış? Ön taraftaki öz çekim kamerasına da adamlar 32 megapiksel koymuşlar. Hani telefonun her yeri megapiksel olmuş mübarek. 32 megapiksel f2 aralığa sahip, yani diyaframı f2. 32 megapiksellikte bir öz çekim kamerası var. Ön tarafta da 4K video kaydı yok. Full HD video kaydı var. Yani telefon kamera olarak fotoğraf tarafında olağanüstü, video tarafından orta seviyede kalmış bir telefon. İlerleyen dönemde testlerine bakacağız. Bakalım bu telefon neler yapabiliyor. Ama şu ana kadar saydığım özellikleriyle bu telefon olağanüstü bir telefon. Yani kamera, multimedya olarak çok güzel bir telefon. Peki fiyatı ne bu telefonun? Bu telefon ben yurt dışından gelen bir telefon olarak aldım bunun. Ben Pro versiyonunu aldım. Pro versiyonunda dediğim gibi 8 GB RAM, 256 hafıza ve 8 tane kamera lensi olan bir model. Note 10'a göre. Ben 3500 TL'ye aldım. Türkiye'de normal Note 10'un satış fiyatı sanırsam şu an 5000 TL falan. Yani arada acayip bir fiyat farkı var. Ben bunun Pro olmayanını büyük ihtimalle 3000 liraya alacaktım. Ki alıyordum. 3000 liraya alacaktım. 3000 liraya da alabiliyordum. 3000 lira, 5000 lira. Şimdi ben tüketici olsam ve sürekli telefon değiştiren biri olmasam ben gider 5000 liraya Türkiye'deki cihazı alırım. Hani açık konuşmak gerekirse. Neden? 3000 lira yurt dışından gelen bir telefonu alsam zaten pasaport kaydı olmuş 1800 TL. Pasaport kaydını yapsanız bile sadece siz kullanabiliyorsunuz. Satarken pasaport kaydını düşürmek zorunda kalıyorsunuz. Yani şu durumda baktığınız zaman devlet öyle bir hale getirdi ki bu yurt dışından gelen telefon olaylarını, bu telefonu alıp pasaporta işletmek tabiri caizse enayilik olmuş oluyor. Çünkü 3000 lira vereceğim. 1800 TL pasaport kaydına vereceğim. 4800 TL yaptı zaten. Ve garantisi falan da yok.
Giderim 5000 TL'ye Türkiye'den garantilisini alırım bu telefonun. Ama dediğim gibi normal, sıradan bir tüketici için konuşuyorum bunu. Fakat sürekli telefon değiştiren biriyseniz tabii ki gidin yurt dışından gelen bir telefonu alın. Kullanın, daha sonra da satın. Satacağınız kişiye, alan kişi e-mail kaydını kendi yaptırsın ya da satacağınız 3000 liraya aldığınız için biraz daha düşüğüne satacaksınızdır. Alan kişi de pasaport kaydını yapacaksa da kendisi yapar. Telefon biraz daha ucuza gitmiş olur. Ama sürekli telefon değiştirmiyorsanız, sıradan bir tüketiciyseniz yurt dışından geleni ben almazdım. Giderdim Türkiye garantili, e-mail sıkıntısı olmayan bir telefon alırdım. Yani telefonun fiyatı Türkiye'de 5000 lira, yurt dışından getirilenlerde 3000 lira dolaylarında satılıyor. Arada fiyat farkı var ama ne yazık ki şu an Türkiye'deki durum bu hale geldi. İnsanlar paşa paşa gidip garantili cihazları almak zorundalar. Evet, durum buydu. Umarım yardımcı bir video olmuştur. Gerçekten şu an bu videoda saydığım kamerasal olarak ve pil olarak da özel bir sınıfta olan bir telefon oluyor. Sonuçta 5000 miliamperlik pek pil yok piyasada. Pek telefon yok piyasada. O yüzden kamerasal olarak, pil olarak gerçekten özel bir telefon. Testlerine yakın zamanda inşallah başlarız. Bakalım neler olacak testlerde. 108 megapiksel ne gibi farklar koyacak diğer telefonlara göre. Hemen bununla alakalı bir şey söylemek istiyorum. 64 megapiksellik Note 8 Pro'nun detaylı bir test karşılaştırmasını yapmıştım. Hemen şuradaki linke tıklayarak o fotoğraf karşılaştırmasına bir bakın derim. 64 megapiksel neler yapmış, artık 108 megapiksel neler yapacak, onu da ilerleyen dönemlerde görmüş olacağız. Umarım yararlı bir video olmuştur diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın.